Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda aslında bir uygulama videosu diyebiliriz. Ne yapacağız? İçerik oluşturarak, menüleri yerleştirerek, bileşenleri kullanarak, eklentileri de kullanarak bir tane WordPress sitesi oluşturmaya çalışacağız. Evet, ben oluşturdum tabii daha öncesinde ve karşıma böyle bir şey çıktı. Bence de her amaç için kullanılabilecek bir site. Ben burada çeşitli kategorilerde e, içerik oluşturdum. Ama siz mesela buradaki bir gezi rehberi gibi bir tane gezi rehberi sitesi hazırlayabilirsiniz bu temayla. Veya işte kişisel bir tema hazırlayabilirsiniz. Örneğin az önce araştırırken mesela aynı temayı kullanılmış Pizza Günlük'le Kevser'in Mutfağı. Evet, fark ettiyseniz mesela. Bir tanesi yemek sitesi, bir tanesi normal kişisel blog. Temayı hani kullandığınız tema çok fazla evet önemli ama tasarım olarak önemli ama içeriği siz istediğiniz gibi doldurabiliyorsunuz. WordPress'le işte gezi rehberi, kişisel sayfalar, işte yemek siteleri, işte teknoloji sayfaları istediğinizi oluşturabilirsiniz. Yeter ki doğru temayı seçin, bileşen eklemeyi, işte eklenti yüklemeyi, kullanabileceğiniz eklentileri araştırmayı iyi bilin. Bunları bildikten sonra herhangi bir sıkıntı yok. İşte bazı küçük detaylar var. Yeni başlayanlar için çok böyle ileri seviye bir şey anlatmayacağım için küçük püf noktalar başlangıç seviyesi için uygun olacağını düşünüyorum. E, evet, benim temamın demosu bu. Color Make temasını kullandım. Demo hali bu. Gördüğünüz gibi ben de burada aynı şekilde demoyu yapmaya çalıştım. Zaten asıl amacımız da bu. Yani sitenin veya temanın demosunu oluşturabilmek. Eğer biz demosunu gerçekten hakkıyla oluşturabiliyorsak o zaman biz istediğimiz konuda site açabiliriz. Öyle söyleyeyim. İlk olarak temamızı yüklemekle başlayalım. Evet, şurada temamızı yükleyelim. Temalar bu alandaydı. Görünümün altında temalar bölümü. Yeni ekle diyorum. Evet, sisteme yüklerken birden fazla yol olduğunu anlatmıştım daha önce. Ama burada ara bölümüyle temamızı kuracağız. Siz buradan işte öne çıkanları, popülerleri inceleyebilirsiniz veya şuradan özellik filtresinden istediğiniz temayı da seçebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Bunları inceleyebilirsiniz. Veya buradan konuyu seçip koyabilirsiniz. Ama biz Color Make temasını kullanacağız. Allah Allah. Color Make. İnternet biraz yavaş. Sanırım bundan çıkmıyor. Allah. Şunları kapatalım bu arada. Color Make. Evet. Buradan kur diyoruz. Temamızı kuruyoruz. Size tavsiyem temaları incelerken temayı kurmadan önce evet, beklenen bir hata oluşmuş. Önemli. Detaylar ve ön izleme kısmını incelemenizi tavsiye ederim. Burada sitenin üreticisi vardır. Yani geliştiricisi vardır. Bunun sitesine giderseniz örneğin tema görür. Buradan tema ile alakalı bilgiler alabilirsiniz. Veya işte burada demosunu inceleyerek hoşunuza gidip gitmediğini öğrenebilirsiniz. Mesela bu şekilde. Evet, tamam. Demosu bu. Evet, ben bunu oluşturmak istiyorum diyebilirsiniz. Bu aslında bir magazin teması ama her amaç için kullanabilirsiniz. Fark etmez. Yemek yapabilirsiniz. İşte spor, moda. İstediğiniz alanda kullanabilirsiniz bu temayı. Evet, temamız sanırım kurulmuş. Evet, kuruldu. Etkinleştir diyoruz. Evet. Ben size sıralamayı anlatayım bu arada. Yani tavsiye ettiğim sıralamayı.
Açacağınız siteyle alakalı içerik oluşturmanız gerekiyor ki karşımıza böyle bir şey çıksın. Eğer biz içerik oluşturmazsak, yani istediği kadar çok iyi tema olsun, çok güzel tema olsun, böyle bir görüntü olmaz. En az 25 tane, tabii ki resimli mümkünse, içerik yaparsanız, içerik oluşturursanız bu şekilde bir site oluşturursunuz. Şunu diyorsanız eğer, işte hocam ben siteyi, temayı kurdum fakat daha o kadar içeriğim yok. O zaman benim gibi yapın. Hazır içerik üretin. Yani saçma içerik üretin. Daha sonra içerikleri kendiniz değiştirirsiniz. Peki ben ne demeye çalışıyorum? Ben şunu demeye çalışıyorum. Alakasız resimler, alakasız yazılar bulun. Mesela Lorem Ipsum sitesi size işte metin mesela anlatıyor. Dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Yani mıcır demek istiyor. Yani çöp metinler. Çok işe yaramayan metinler. Biz bunu sitede kullanabiliriz. Tabi resimleri bulacağınız siteler de önemli. Ben siteyi kullanırken, daha siteyi oluştururken demosundaki resimleri kullandım ki herhangi bir sıkıntı olmasın. İlk olarak içerik oluşturmadan önce içeriğimizi neye göre oluşturacağız? Bu önemli. Yani kategorilerimizi oluşturmamız lazım. Yazı yazarken de kategorilerimizi oluştururuz fakat en güzeli, en temizi başlangıçta kategoriler oluşturmaktır. Size tavsiyem sitenizle ilgili en az şimdilik, yani başlangıç aşamasında 5 tane kategori oluşturun. İsterseniz daha sonra kategorilerinizi arttırabilirsiniz. Ben neler kullanmışım? Spor, moda, sağlık. Eklemek nasıldı? Basitti. Spor, yeni kategori ekle. Sağlık. Enter'a bastığınız zaman da aynı şekilde otomatik ekler. Teknoloji, enter. Siyaset. Evet, ben bu kategorileri istersem menüde kullanırım, istersem de kullanmam. Benlik bir şey. Ben sadece ilk olarak burada kullandığım 5'ini kategoriye ekledim. Bunun dışında sayfamda haberler olacağı için haber kategorisi ekliyorum. Bir de son dakikalar olabilir diye son diye bir kategori oluşturdum. Ne olur ne olmaz diye. Daha sonra arttırabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim bu arada. Her bir yazıya sadece bir tane kategori eklemek zorunda değilsiniz. Böyle bir zorunluluğunuz yok. Bir yazıya 3 tane kategori de belirleyebilirsiniz. Örneğin mesela bu gerçi benim yaptığım site ama şurada demosunu da göstereyim size, daha net anlatabilirim herhalde. Örneğin mesela bu ilk yazıda 3 tane kategori kullanılmış. Veya bunda 3 tane kategori kullanılmış. Mesela içecekler, yiyecekler, sağlık. Belki bunu etiketler olarak karıştırabilirsiniz ama etiketler burada değil. Etiketler normalde yazıların alt tarafında çıkar. Bunlar kategori. Gördüğünüz gibi her kategoride menüde yer almıyor. Peki bu menüdekiler ne diye sorarsanız bunu özür dilerim. Bunu derslerimde anlatmıştım zaten. Burada yazı kullanabiliyorsunuz. Menülerde sayfa kullanabiliyorsunuz. Özel bağlantılar kullanabiliyorsunuz. Bunları anlatmaya çalışacağım. Evet, burada Lorem Ipsum sitesinden her yazıya ben daha sonra sıfırdan uzun 20 tane içerik yazmam zamanım alabileceği için hızlı buradan oluşturuyorum. Size tavsiyem de budur. Çünkü başlangıç aşamasında belki temayı deniyorsunuzdur. Onun için tek tek yazıp daha sonra bütün emeğinizin boşa gitmesini istemeyebilirsiniz. Ben burada içeriklerimi oluşturuyorum. Peki resimler konusu. Ben buraya yani öne çıkan görseli nasıl ayarlayacağım? Ben daha önce şöyle bir şey yaptım. Demonun resimlerini buraya kaydettim ki sistemde kullanabileyim diye. Evet, ilk olarak
Sağlıktan gidelim. Kategorilerim burada hazır olduğu için ben buradan istediğimi seçebiliyorum. Sağlıktan gidelim. Sağlık kategorisinden yazıyorum. Öne çıkarılmış görsel. Dosyaya yükleyelim. Masaüstü. Sağlık birincisi olsun. Evet, yayınla dediğimiz zaman özelleştirmeyi kapatmayalım. En sona gitsin. Evet, şimdi sitemizi bir inceleyelim isterseniz. Siteyi görüntüle diyorum buradan. VP Acemi Test sitesi. Evet, fark ettiyseniz sitem şu anda bu şekilde. Yani yerlerde diyebiliriz, değil mi? Belki şaşırıyorsunuzdur, hani bir site bu şekilde nasıl gelecek? Veya ben bunu başarabilecek miyim? Merak etmeyin, başaracaksınız. Belki bir saatlik bir uğraşla herhangi bir WordPress temasını sizin istediğiniz hale sokabileceksiniz. Bunu da nasıl yapacağımızı anlatacağım. Merak etmeyin. Evet, tekrar buraya. Ki ben böyle yapıyorum. İlk başta içeriği kopyalıyorum. Daha sonra başlığımızı yapıştırdım. Sağlıktan gidiyoruz demiştik. Etiket eklemeyeceğim şu anda. Şu an için lazım değil. Bu eğitimde içerik olayını detaylı olarak anlatmayacağım. Fakat eklentiler bölümünde biraz sonra buraya daha böyle gelişmiş seçenekler nasıl ekleyebilir bundan bahsedeceğim. Eklentiler kısmında fakat. İşe yarayacağımız birkaç eklenti var, onları göstereceğim. Evet. Buradan isterseniz teker teker seçebilirsiniz bu şekilde. Fakat tavsiyem, yani hepsini seçebilirseniz bu şekilde. CTRL tuşuna basarak yapıyorum tabi bunu. Aç dediğiniz zaman hepsini aynı anda yükler. Eğer siz fotoğraflarınızın hepsini aynı benim gibi bu şekilde hazırladıysanız daha büyük bir tavsiyem var. Şunu ilk başta bir oluşturalım da. Birinci kahveydi, ikinci sivrisinek. Evet, sağlıktan yayınladık. Sitemize bakalım hızlı bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi içerik bu şekilde geldi. Bu şekilde içeriklerimizi oluşturuyorsunuz. Şimdi burada teker teker oluşturmak biraz zamanımı alacağı için müsaade ederseniz hızlı hızlı oluşturmam gerekiyor. Sağlıktan da. Evet, şimdi eğer dediğim gibi resimlerinizi daha önceden hazırlamışsanız hepsini atabilirsiniz. Onunla ortam kısmından yapıyorsunuz. Ortam, kütüphane. Evet. Buraya ortam kütüphanesine yeni ekledi seçeneğiyle dosyaları bırakın diyor. Bunların hepsini alıyorum ben. Daha önce seçtiğim için. Kopyalıyorum buraya. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi benim daha önceden hazırlamış olduğum resimleri bu şekilde koyuyorum. Bunlar işlerine koysun. Bu arada küçük bir detaydan bahsedeyim size. İlk başta sizin için resim bulmak bayağı zor olabiliyor. Tavsiyem ücretsiz stok programları diye arattığımız zaman karşımıza çıkan birkaç tane seçenek var. Benim ise tavsiyem Pixabay. İngilizce olarak arattığınız zaman buradan istediğiniz fotoğrafı bulabilirsiniz. Veya alt tarafa doğru geçin. İnceleyin yani. Resim sitelerini incelemek aslında bir blog yazarı için bence olmazsa olmazdır. Buralar ücretsiz, telif hakkı falan istemiyor sizden. Ve bir sürü güzel fotoğraf var diyebilirim. Bakalım ortam dosyalarınız eklenmiş mi? Evet, eklenmiş. Şu anda kütüphaneme baktığım zaman evet, buradan görünümünü değiştirebilirim. Listeleme şekli. Evet, fotoğraflarım burada eklenmiş. Şimdi yazılarımıza gelelim ve hızlı hızlı oluşturalım. Buna eklemiş miydik? Evet, ekledik. Başlangıçta sizin için çok işe yarayacağını düşündüğüm bir eklenti var. İsterseniz bundan hemen bir bahsedeyim. Bu eklenti, bu arada eklenti kurmayı da zaten öğrenmiş olursunuz.
Ki çoğu insan yani yeni başlayanlar da olsa eklenti eklemeyi ayrı olarak ders olarak görebiliyor. Ben bu iki eklenti ilk başta sileceğim. Toplu işlemler sil. Evet, sildim. Yeni eklenti diyorum. Burası evet, klon yazdığım zaman, klon ne demek? Çoğaltmak demek değil mi? Çoğaltmak. Evet, duplicate post. Çok güzel bir eklenti. Tavsiye ederim. Bu eklentiyi unutmayın. Hemen yükle diyorum. Bu ne yapıyor? Yazılarımızı veya sayfalarımızı hızlı bir şekilde kopyalamamızı sağlıyor. Eğer herhangi bir temayı beğendiniz ve tema üzerinde birazcık işte oynama yapmak istiyorsunuz, kurcalamak istiyorsunuz, özelleştirmek istiyorsunuz temayı. Ama dediğim gibi 20 veya 25 tane içerik olmadıktan sonra biz istediğimiz görünüme sahip olamıyoruz maalesef. Onun için ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Beklentiyi kurduktan sonra, evet bakalım kurulmuş mu? Evet, kurulmuş. Eğer burada aktif değilse aktifleştirebiliyorsunuz. Aktifleştirin. Yazılar kısmına gelin. Bu oluşturduğumuz iki yazı değil mi? Bunu klonla diyorum. Evet, gördüğünüz gibi taslak halinde oluşturdu. Hemen bunu hızlı düzenle diyerek taslak değil yayınlanmış yapalım. Evet, mesela burada bu şekilde 3 tane kategorim oluştu. Daha sonra bu ikisini üçünü seçeyim. Klonla diyelim. Hepsini uygula. Evet, gördüğünüz gibi 6 tane içerik oluşturmuş oldum. Daha sonra bunları hızlı düzenli seçeneğini kullanacağım şimdi toplu olarak. Üçü de şu an taslakta çünkü. Düzenle diyelim. Uygula. Bunların hepsi sağlık kategorisinde zaten. Güncelle diyelim. Ve hızlı düzenle, hızlı şekilde yapalım. Taslaktan çıkartamadık. Güncelle. Hızlı düzenle. Güncelle. Hızlı düzenle. Güncelle. Evet. Bu şekilde hızlı hızlı sayfalar oluşturabilirsiniz. Daha sonra fotoğraflarını, evet fotoğrafları var fakat siz buraya farklı fotoğraflar ekleyin. Sağlık konusunda koyabileceğiniz, mesela ne var, şu olsun. Güncelle. Mesela şimdi sayfamıza bir bakalım. Kaç tane içerik olmuş. Gördüğünüz gibi. Mesela kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sağlık kategorisinde içeriğim oldu. Ben bu şekilde içeriklerimi oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane seçtim. Düzenle diyorum. Veya klonla diyelim hepsine. Bana 6 tane klon oluştursun. Tek tek böyle başlık kopyalayla, içerik kopyalayla uğraşmayayım. Sağlık, haber, genel ve son diye bu sefer de 3 tane kategori belirledim. Yine buna bir tane haber ekleyelim. Mesela son teknoloji haber bu olsun. Yayınla. Bu yöntem kullanarak bence güzel şeyler oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. İsterseniz burada bir ara vereyim. Nasıl olduğunu anladınız zaten. Bu bölümü hızlı bir şekilde anlatayım. Çünkü içeriği oluşturmak bayağı zaman alacak. Tavsiyem bu arada siz de benim yaptığım gibi içeriklerinizi doldurmaya başlayın. 25 tane içerik dolduktan sonra videoyu kaldığı yerden izleyebilirsiniz. Eğer siz benim yaptığım gibi hazır içerikler üretmeyip kendiniz içerik üretecekseniz burada yani bu alanla alakalı bir eklenti olan gelişmiş ayarlar eklentisi diyebilirim aslında ona. Çok güzel bir eklenti. Evet, popülerlere bakalım. Bakalım
neymiş eklentinin ismi. Evet. Karşımıza bu çıktı. Ne diyor? Görsel editör. Bunu kullanabilirsiniz. İsmi Tiny MS Advanced. Yükleyelim. Ve bu eklenti ne yapacakmış? Görelim. Siz de tavsiyem eklentilerde popülerleri incelemeniz. Yani bu popülerleri bir inceleyin. Etkinleştir diyorum. Evet, şimdi yazılar kısmına bir gelelim. Bakalım yazılarımız nasıl oluyor. Evet, fark ettiniz mi? Dosya, düzenle, ekle, görünüm. Bu tarz alanlar geldi. İşte paragrafı bu şekilde belirleyebiliyorsunuz. Yazı tipini ayarlayabiliyorsunuz. Ki normal standartında yazı tipi yoktur. Yazı boyutunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yani aslında bir çeşit biçim ayarlarını genişletebiliyorsunuz. Daha fazla seçenek istiyorsanız burada da eklentilerin ayarları var. Her eklentinin var tabi ayarları. Bu Tiny MS Advanced eklentisinde ayarları var. Buradan siz örneğin sağa sola yasla yok. Mesela iki yana yasla yok. Bunu alıp buraya koyarak ne bileyim bu alanı genişletebilirsiniz. İşte kes, kopyala, ne bileyim yapıştır alanları buraya ekleyebilirsiniz. Resim ekle, resim düzenle bölümü koyabilirsiniz. Yani burası size kalmış bir şey. Daha sonra save change dediğiniz zaman, kusura bakmayın İngilizcem yok, sıfır diyebilirim. Evet, yazılar kısmına bakalım. Evet, gördüğünüz gibi burada editörümü ben kendim geliştirmiş oldum. Evet, şu anda içerik oluşturma ile alakalı kısma geçeceğiz. Burası bayağı zamanımı alacağı için size tavsiyem 20 veya 25 içerik yazdıktan sonra videomu kaldığı yerden izlemeye devam edin. Merhaba arkadaşlar. Evet, içeriğimizi oluşturduk. Zaman alacağını söylemiştim. Burada ben toplamda 37 tane içerik oluşturdum. Yazı başlıkları ve içerik şu an için önemli değil. Benim için kategorilerdeki yazı sayısı önemli. Burada işte moda, spor oluşturduk. Buradan diğer içeriklerimizi de görebiliriz. Evet, bu şekilde. Evet, içeriklerimizi oluşturduktan sonra tekrar bir başa geleyim. Şu moda kısmına. Evet, buraya gelişmiş editörü eklemiştik. Bu gelişmiş editör bizim ne işimize yarıyor? Burayı inceleyebilirsiniz. Normalde siz WordPress'te işte sabit fontları kullanıyorsunuz, fakat buradan isterseniz font ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Evet, sayfamız bu şekilde tamam. Burada bir detaydan bahsetmek istiyorum. Öne çıkarılmış görsellerimizin hepsi küçük resim olarak sayfamızda görünürken, örneğin şurada sayfamızı bir yenileyim. Evet, dikkat ettiyseniz hepsi burada standart. Çünkü bu demonun resimlerini kullandığım için bunların boyutları aynı. Fakat sizin eklediğiniz resimler farklı boyutlarda olabilir. O zaman buraya sizin eklediğiniz resimler küçük veya ne bileyim büyük görünebilir, saçma sapan görünebilirseniz, bileşenleri ayarlarken bunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi farklı olarak şöyle bir şey yapalım. Bir çık buradan. Evet, bunu bir klonlayalım. Düzenle diyelim. Buraya biz bunu değil de farklı bir içerik ekleyelim. Mesela masa üstüne bakalım. Şu Ezgi Blon. Mesela burada şöyle birkaç tane resim aldık. Evet. Blok resimlerinden 2 tane aldım. Biri bu, biri bu. Yemek kategorisine şunu yemek kategorisine ekleyebiliriz. Veya sağlık olsun.
Başka ne olsun? Sağlık olsun ya. Evet, sağlık olsun diyelim. Yayınladık. Sağlık kategorisine farklı, yani blogdaki, nasıl, demodaki şeyleri kullanmadık da, resimleri kullanmadık da kendimiz bir tane resim ekledik farklı. Sadece resim boyutunu görebilin diye. Peki bunu niye yapıyorum? Biraz sonra anlatacağım niye yaptım. Neydi? Sağlık herhalde, değil mi? Evet, bir tane daha ekleyelim. Şunu ekleyelim. Yayınladık. Evet, şimdi sayfamı ben yeniliyorum. Evet, bu sayfam büyük. Gerçi buradaki resimler oturdu. Eğer siz de buradaki küçük resimleriniz, thumbnail deniyor buna, bu resimlerinizin ayarları yoksa, yani bazıları küçük bazıları büyük görünüyorsa, şablonunuz tam oturmaz ve tam oturmadığı için güzel görünmeyebilir. Bunu düzenlemenin bir yolu var, bir eklentiyle düzenlemenin bir yolu var. Bunu daha sonra anlatacağım. Çünkü burada mesela buradaki küçük resimlerin hepsinin boyutları aynı gibi görünüyor, fark ettiyseniz mesela gördüğünüz gibi. Ama bu resim biraz küçük, bu biraz daha büyük görünseydi o zaman ne olur? Temamız tam olarak oturmazdı. Bu illa sizin başınıza gelecek. Bundan eminim. Tabi bunun önleme yolunu da eklentiler kısmında anlatacağım. Evet, şimdi ne yapalım? İçerimiz olduktan sonra menü oluşturalım. Görünüm, menüler kısmına geliyoruz. Daha hala içerik ve menü ayarlarıyla uğraşacağız. Evet, burada yeni bir tane menü oluşturalım. Evet, yeni bir tane menü oluşturuyorsunuz. Bunun ismi ana menü diyelim. Menü oluştur. Evet. Üst seviye sayfaları bu menüye otomatik olarak ekle diyeceğim. Şimdi sayfalar kısmında şu anda sayfam yok ama ekleriz. Yazılar ekleyebilirsiniz. Özel bağlantılar ekleyebilirsiniz ki ben biraz sonra ekleyeceğim. Kategorilere gelelim. Benim burada spor, moda, sağlık, spor, moda, sağlık, teknoloji, haber diyebilirim. Kategorilerimi gördüğünüz gibi menüye ekledim. Daha sonra burada mesela yerleşim planı diye bir bölüm var. Buraya bak, dikkat edin, buraya tıkladığım zaman herhangi bir şey çıkmıyor. Yukarıda zaten görmüşsünüz, diyez işareti çıkıyor. Bunu nasıl yapıyorum? Bunu özel bağlantılar kısmıyla, yerleşim planı, yerleşim planı. Bunu da menüye ekledim. Pardon. Diyez. Evet, biz bağlantımız herhangi bir yere gitmesini istemiyorsak burasına diyez işaretini koyuyoruz. Bunu da menüye ekledim. Tamam, yerleşim planımızı da ekledik. Başka hakkımda ve iletişim, bunları sayfa olarak ekleyeceğim için ve buradaki alanları da sayfa olarak ekleyeceğim için buralar şu anda kalsın. Evet, menüyü kaydet diyelim. Evet, bizim burada unuttuğumuz sayfalar kısmı vardı. Sayfalar kısmına gelelim. 2 tane yeni sayfa oluşturalım. Hakkımızda yayınla, yeni ekle, iletişim. Evet, gelelim şimdi diğer sayfalarımızı oluşturmaya. Sol kenar çubuğu, ki burada da aslında biz düzen seçim bölümünü anlatmaya çalışacağım. Sol kenar çubuğu neymiş? Sol kenar çubuğu. Evet, sol kenar çubuğu dediği şey şu. Kopyalayalım. Evet, sayfalarımız bu arada içerik kısmında görünmez. Bunlar şu anda benim daha görünümüyle oynamadan önceki yapmam gereken şeyler. Neler yapıyorum? Sayfalarımı belirliyorum. Menümü ekliyorum. İçeriğimi ekliyorum. Bunları yapıyoruz. Şimdi sol kenar çubuğu ne? Bunu anlatayım hemen.
düzen seçim bölümünde evet sağ menü, sol menü, tam genişlik, yan sütun yok. Bunları anlatacağım şimdi. Sağ menü ne? Sidebar'ımız, yani sidebar dediğimiz kısım burası. Sol kenar çubuk veya şuradan diyeyim. Sağ kenar çubuğu hazır ben yapmıştım. Sol kenar çubuğu sayfası. Evet, gördüğünüz gibi sol kenar çubuğu sayfası. Sidebar'ımız sol tarafta, içeriğimiz sağ tarafta oluyor. Evet. Sol menü diyelim bunu. Yayınlayalım. Yeni bir tane daha ekleyelim. Sağ kenar çubuğu. O. Bunda da içeriğimiz sol tarafta, sidebar'ımız sağ kenarda. Nasıl? Şu şekilde. Evet, sayfamızı bu şekilde ayarlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi buradaki düzen seçim bölümlerini siz inceleyebilirsiniz. Sağ menüde de dediğim gibi sidebar sağ tarafta, sol menüde de sidebar sol tarafta. Tam genişlik hiçbir şekilde sütun yoksa hemen onu da ekleyelim. Görelim. Mesela bunun da sidebar'ların hiçbiri yok ama içerik ortalanmış bir vaziyette. Kenar çubuğu yok dediğim zaman tam genişlik olarak ayarlıyor. Hemen tam genişlik diyelim. Bu sayfamız oluştuktan sonra tam genişlik, yan sütun yok. Evet, yayınla dedikten sonra şimdi geldik menülerimize, sayfalarımızı da eklemeye. Neydi? Bunlar vardı. Fark ettiyseniz ben üst seviye sınıf sayfaları bu menüye otomatik olarak ekle dediğim için benim oluşturduğum her sayfayı otomatik olarak buraya kendisi eklemiş. Evet, buradaki sayfalarımız eğer eklenmediyse biz nereden yapıyoruz? Sayfalar kısmından buradan seçip hepsini menüye ekle diyebiliyoruz. Evet. Hakkımız ve iletişim sayfası burada kalacak. Biz yerleşim planının içine alt menü olarak koyacağız bunları. Sol kenar çubuğunu getiriyorum. Sürükle bırak yöntemi. Aynı şekilde bunu da sürükle bırak. Evet, burada bir detay şu. Bu hizaya getirirsem nasıl diyeyim? Ana menü olacak. Eğer bir altına getirirsem yerleşim planının alt menüsü olacak. Eğer bunu bir sağa daha kaydırırsam sol kenar çubuğunun alt elemanı olacak. Bunu oluştururken dikkat edelim. Tam genişlikte getirdik. Buraya koyduk. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. Sayfamı yeniliyorum. Evet, gördüğünüz gibi sayfalarımız oluştu. Ama ben bu oluşturduğum menüyü orada göremiyorum. Bunun nasıl sebebi şu. Tema konumları. Bunun birinci menü diyelim. Menü kayıt diyelim tekrardan. Eğer sizde olmuyorsa sebebi budur. Evet, gördüğünüz gibi benim menülerim hazır. Fark ettiyseniz web sayfamız bir şeye benzemeye başladı. Bundan sonra yapacağımız her şey bizim özelleştir kısmı ile alakalı. Ve yeni başlayanlar için en güzel kısım bence burada başlıyor. Buradan biz özelleştiri iki şekilde yapabiliyoruz. İstersek buradan özelleştir deyip bileşenleri eklerken burayı kullanabiliyoruz. Evet. Burası kalsın şimdi. Burayla işimiz olmasın. Evet, özelleştir dedik. Şimdi teker teker gidelim. Önemli bağlantılar kısmı bu Color Make teması için olan bir şey. Burada tema bilgisi, destek, belgeler. Yani aslında temayı anlatıyor. Bu kısmı inceleyebilirsiniz. Site kimliği dediğim her sitede olur. Site başlığını buradan belirliyorsunuz. Sloganınızı buradan belirliyorsunuz. Ne olsun bu? VP Acemi test değil de Color Make olsun. Veya sitenizin adı neyse olsun.
WordPress site özelleştirme. Bu alan, evet, bütün temalarda olan bir şey site kimliği. Unutmayın, site kimliğinde neler var? Site başlığı, slogan ve logo. Geldik logo seçimine. Logo seç diyelim. Burada önerilen görsel boyutlarını görebilirsiniz. Burası için logo 150'ye 150 olarak belirlenmiş. Fakat siz bunu değiştirebilirsiniz. Size bağlı bir şey. Evet, buradaki resmini seçtikten sonra boyutlarını buradan görebiliyorsunuz. Burada diyebilirsiniz niye 150 150'ye 150 değil. Bu çok önemli bir şey değil ama bu dediğim gibi bak, önerilen bir boyut. Seç diyorum. Böyle olduğu zaman kırpmayı atla diyorum. Evet. Görünmedi. Sebebi ne? Sebebi de şu. Hemen anlatayım. Burada sayfa tepesi seçenekleri diye bir bölüm var. Sırayla gidelim. Buraya geçmeyelim şimdi. Evet, site kimliği kısmından ne yaptım? Logomu belirledim. Site başlığımı, sloganımı belirledim. Daha sonra geldik renkler kısmına. Arka planın rengini buradan seçebiliyorsunuz. Her tema destekliyor veya desteklemeyebiliyor. Mesela bu desteklemiyor. Şu anda koymuş ama destek. Üst kısım ortam dosyası. Yani bizim header kısmımıza koyacağımız resim. Buraya istersek görsel ekleyebiliriz. Ama ben şu an için eklemeyi düşünmüyorum. Arka plan görseli yine aynı şekilde arka plan ekleyebiliyoruz. Bütün temalarda önemli. Ve menüler kısmı. Burada ana menü, İşte birinci menü diye bir şey koymuşum. Bu menüyü silelim şimdi. Öneriler. Biraz sonra kullanacağım burayı. Ama bunu da şimdilik silelim. Buradan silebiliyoruz. Şu anda menülerimde sadece ana menüm var. Menü ekle deyip de buradan menü oluşturabilirsiniz. Bu arada. Bileşenler. Evet, geldik bizim bileşenler kısmımıza. En önemli kısımlarımızdan bir tanesi. Sağ menü diyor. Şimdi sağ menü dediği kısım neresi? Sayfamızın bu tarafı. Bu arada eğer sizin temanızda bu ön sayfa kaydırak alanı, işte ön sayfa kaydıran yanındaki alan gibi alanlar çıkmıyorsa, burası kısıtlıysa şöyle bir sıkıntı var demektir. Sabit ön sayfanız. Sabit ön sayfa ayarları önemli. En son yazılarınız veya sabit bir sayfa seçebiliyorsunuz. En son yazılarınız derseniz genel olarak temalar bazılarında şunu yapıyor. En son yazılar dediniz. Bileşenlerin tamamını size göstermeyebiliyor. Veya bileşenler ekliyorsunuz. Ne bileyim. Tam olarak yerleştirmeyebiliyor. Bu temada da öyle bir sıkıntı olabiliyor. Örneğin sağ menü diyelim. Şimdi burada neler var? Sayfalar, arşivler falan. Sayfalar kısmına geldim. Kaldır diyorum. Arşivleri kaldır diyorum. Kategorileri kaldır diyorum. Yorumları kaldır diyorum. Hepsini kaldırdım. Şu anda benim sağ tarafta bir tane bileşenim bile kalmadı. Üst alan araç çubuğu. Bu alan. Ne diyor? Ana dolaşım menüsünün hemen üstünde. Dediğim gibi şuradaki alan, buraya reklam ekleyebilirsiniz. Ekleyelim. Reklam için önerilen boyut TG 728'e 90. Bir görsel seçin. Sanırım buydu. Evet. 728'e 90. Görseli kullan dediğim zaman da otomatik olarak oraya eklendi. Eğer ilk başta çıkmadıysa sıkıntı yok. Hemen buraya bir tane başlık ekleyin. Reklam. Evet, gördüğünüz gibi çıktı. Sonra başlığı silin. Nedense böyle bir sıkıntı oluyor. Ben de anlamadım sebebini. Geldik ön sayfa kaydırak alanı. Sağ menüyü en son oluşturacağım. Ön sayfa kaydırak alanı. Yani benim temamda nerede var? Ön sayfa kaydırak alanı. Bu kısım değil mi? Burada slider dönüyor sürekli. Seçtiğim kategoriye göre. Evet, gördünüz. Buraya bir tane bileşin ekleyeceğiz. Fakat burada öneri var. TG öne çıkan kategori. Kaydırak için uygundur diyor. Bakalım. Evet. TG öne çıkan kategori kaydırağı dedik. Evet.
burada kullanabiliyoruz. Burada siz şunu seçebilirsiniz. İsterseniz en son yazılarınızı gösterebilirsiniz. İsterseniz de belli bir kategoride seçebilirsiniz. Biz belli bir kategoriyi seçelim. Artık burada hangi kategoriyi döndürmek istiyorsanız size kalmış bir şey. Buraya ne diyelim? Haber dönsün burada. Haber kategorisi dönsün. Evet. Buraya biz başka bir bileşen eklemiyoruz. Daha sonra bunun yanındaki alan diyor bize. Kaydırağın yanındaki alan. Bu temayı kullanmak çok güzel. Çok basit. TG dikkat eder yazılar. Önerdiği. Evet. Öne çıkarılan yazılar diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi resimlerim geldi. Buraya da isterseniz en son yazdığınız yazılar gelebilir. İsterseniz belli bir kategori seçebilirsiniz. Bizim için burada en son çıkanlar olsun. Çünkü burası haberler. Burası en son çıkanlar olabilir. Veya siz kendiniz kategori seçebilirsiniz. Kapatalım. Bunu da kaydet dedim. Kaydırak alanı yaptık. Kaydırağın yanındaki alan yaptık. Sonra içerik üst bölüm. Yani bu alan. Buraya bakalım. Bu şekilde bir kullanmışız. Stil 1. Evet. Bu şekilde bir alan koyduk. Buraya yine kategori ekleyebiliyorsunuz. Açıklama ekleyebiliyorsunuz. Örneğin ne yazmışım ben? Sağlık yapmışım. Sağlık diyelim. Buraya isterseniz bir açıklama yazabilirsiniz. Yazdığınız açıklama başlığın hemen altında. Yani buradaki başlığın hemen alt kısmında görüntülenecek. Sağlık konusunda tavsiyelerim mesela. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi. İsterseniz buraya herhangi bir açıklama yazabilirsiniz ama ben yazmıyorum. Sağlık dediğimiz için buraya sağlık kategorisini göstereceğiz. Bir kategori seçin. Sağlık dedik. Evet, buradan isterseniz ben 4 tane koymuşum. Burayı isterseniz 5 yapabilirsiniz. Veya daha az da yapabilirsiniz. 3 de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Evet, 5 tane olunca daha düzgün duruyor sanki. Onun için 5 kalsın. Kaydet ve yayınla diyelim bu arada. Sonra içeriğin sol alt bölümü, yani bunun sol tarafı ve sağ tarafı olarak tema bize iki kısmını gösteriyor. Bunu da 1 diyelim. Bakalım nasıl görünecek. Yok, bu olmadı. Kaldıralım. Demek ki stil 2 kullanmamız lazımmış. Stil 2 diyelim. Evet arkadaşlar, stil 2 bizim gördüğünüz gibi işimizi görüyor. Moda. Buna başlık. Moda diyelim. Kategori seçelim. Moda diyelim. Evet, gördüğünüz gibi modayı da koyduk. Şimdi sağ bölümü yapalım. Stil 2 idi sanırım. Evet. Buraya ne yapmışız? Spor yapmışız. Spor yapalım biz de. Tabi siz burada kategoriler istediğiniz gibi neyin nerede görüntülenmek istediğini bu alandan belirliyorsunuz. Gerçi spor otomatik olarak geldiği için güzel. Spor diyelim şuraya. Bunu da bileşeni de ekledik. Daha sonra buranın altındaki alan neymiş? Reklam. Burada istersek içerik alt bölümünü koyabiliriz. Reklam olarak buraya bir tane reklam koyabiliriz. Tekrar koyalım şunu mesela. Sadece size kalmış bir şey. İsterseniz reklam alanına koyarsınız, isterseniz koymazsınız. Evet. Bunu kaldırdım. Reklam koydum. Daha sonra ben buraya teknolojide bir bölüm daha koymak istiyorum. Örneğin bir mesela içerik alt bölüm dediğim kısımda ben 2 tane bileşen kullanacağım. Buna da tekrar stil 2 uygun olacak.
olacak sanırım. Bakayım. Stil 2 değil de stil 1 mi daha iyi? Bu kısmı dur bakalım. Teknoloji diyelim buraya. Bu olmadı. Bunun yerine 2'yi mi koyduk? Az önce unuttum valla. Pardon. Özür dilerim. 2 değil de 1 yapacağız burayı. Teknoloji diyelim. Buna da kategori seçelim. Teknoloji. Görüntülenecek sayı da 5 diyelim. Bakalım görüntümüze. Evet, gayet güzel. Alt bölümün üstündeki reklam alanı. Evet, fark ettiyseniz biz bileşenleri oluşturduk fakat burada alt tarafta mesela en son bileşenimiz bu ve alt taraf uzuyor gittikçe. Yani bizim bloğa eklediğimiz en son yazılar da alt tarafta konuluyor. Gördüğünüz gibi. Tabi biz bunu istemiyoruz. Yani en son yazılarımızın bizim çıkmasını istemiyoruz. Daha sonra bu alanı oluşturalım. Neyse. Alt bölümün üstündeki reklam alanı. İsterseniz alt bölümün yer footer'ın üstü. Burada ne diyor? Reklam koyabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Eklemeyebilirsiniz. Ben eklemedim. Alt alan yan sütun 1. Evet. Bu kısım. Buraya ne ekleyelim? Şimdi demoya bakalım. Tekrardan. Neler varmış? Bakın burada en son teknoloji eklenmiş. Ondan sonra hakkımızda diye bir alan. Gördünüz değil mi? Evet, bunu biz buraya nasıl oluştururuz? Şimdi metin editörümüz var bileşenlerde. Biz bileşenlerdeki metin editörüyle işimizi görebiliriz. Bileşen ekleyelim. Buraya ne diyeceğiz? Metin. Şimdi ilk kısmımızı oluşturuyoruz. Evet. Başlık. Hakkımız da. Şuradan şöyle küçük birazcık bir şey alalım. Yazalım. Şu kadar bir yazalım. Hakkımızda. Yazımızı da yapıştırdık. Evet. Belki diyebilirsiniz. Biz buraya resim nasıl ekleyeceğiz? Aslında çok zor bir şey değil. Ama bilgi gerekiyor. Ortam. Bizim resimlerimiz neredeydi? Ortam kısmımızdaydı. Ortam. Logomuz nerede? Logomuz da bu. Gördüğünüz gibi. Burada benim URL'm var. Bunu çift tıklarsam kopyalayabilirim. Bunu kopyalıyorum. Daha sonra buraya img src eşittir. Şöyle kopyaladık, yapıştırdık buraya. Evet. Daha sonra da bunların hepsini pen içine aldım. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir alan oluşturdum. Evet, belki sorabilirsiniz. Burada bizim kod bilgisine ihtiyacımız var. Doğru söylüyorsunuz. Birazcık kod bilgisine ihtiyacınız var. Fakat bunu da biz yani güzel bir eklentiyle biz istersek buraya görsel bir editör ekleyebiliriz ki ekleyelim şimdi. Eklentiler, yeni ekle diyelim. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kullanacağımız eklentinin ismi Black Studio Tinsificate, bu eklenti. Hemen yükleyelim. Bu eklenti ne işe yarıyor? Bizim bileşenler kısmımızda
görsel bir editör koyuyor ki biz rahat rahat işte, yani bu işte resmimizi kodla çağırmayalım veya işte P ile paragraf oluşturalım. Yani herkes CSS bilecek diye bir kaydı yok. Etkinleştir diyelim. Bu eklentiyi kurup etkinleştirdikten sonra şimdi tekrar özelleştir kısmına, pardon, geri gelin, bu site değildi. Color Make yapalım. Evet, burasını ben bu şekilde oluşturmuştum ama şimdi göreceğiz. Özelleştir dedim tekrardan. Bileşenler. Evet, biz alt yan sütun bir metin hakkımızda bunu oluşturmuştuk. Şimdi eklentimizi kurduktan sonraki haline bakalım. Bir bileşen ekle diyorum. İşte bize görsel editörü çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi artık biz değişikliğimizi istediğimiz gibi yapabiliriz. Hakkımızda buraya ortam ekle diyelim. Yani tek tek kendimiz eklemek zorunda değiliz. Yazıya ekle dedim. Bu şekilde. Bunun içine de kendiniz açıklamalarınızı yazabilirsiniz gibi. Buradan kapata bastığımız zaman evet, gördüğünüz gibi bizim buraya yani şöyle söyleyeyim, metin dosyasıyla yazılabiliriz de o biraz kod bilgisi istiyor. Biz bu şekilde yazarsak bizim için daha güzel olur. Yani bu eklentiyi bence kurun derim. Bu alanları da oluşturmak için şunu kullanıyorum. Menülerimizi. Yani sadece biz menüyü hani üst kısmı kullanacağız diye bir şeyimiz yok. Ben buraya menü kullanacağım. Bunu nasıl kullanıyorum? Özel menü diyerek. En altta özel menüye tıklıyorum. Başlığımız ne demişim mesela, ben burada temalar demişim. Veya öneriler. Neyimiz var şu anda? Veya ana menü diyelim. Bakalım. Evet, ana menümüz bu şekilde gelmiş oldu. Biz buraya özel bir menü ekleyelim. Nasıl ekleyelim? Hemen ekleyelim. Görünüm. Aynı benim gibi arkadaşlar, benim gibi yaparsanız çok daha rahat oluyor. Bir sayfada arka plan, bir sayfada özelleştir kısmı olursa sizin için her zaman avantajlıdır. Menüler. Buraya hemen bir tane yeni bir menü oluştur diyelim. İsmi temalar olsun. Temalar menüsü oluştur. Hemen buraya ben özel bağlantı ekleyeceğim, birkaç tane. Hızlı hızlı ekleyelim. İşte tema 1 menü ekle. İşte tema 2 menü ekle. Buralara tema yapabilirsiniz veya işte öneriler, öneri 1, işte daha sonra mesela ben sadece buraya hani menü yapısını oluşturmayı, özel bağlantı oluşturmayı göstermeye çalışıyorum size. Buraya da işte faydalı link oluşturabilirsiniz. URL'leri ben boş bıraktım. Siz ne istiyorsanız, yani faydalı link olarak kendi sayfanızın linkini de verebilirsiniz. Yazılarınızın linkini de verebilirsiniz. İsterseniz de dışarı bir bağlantı gönderebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bu şekilde menüye ekledim. Ben de böyle linkler oluştu. Menüyü kaydet diyorum. Kaydettik. Gelelim şimdi özelleştir bölümümüze. Evet, buraya özel menü ekleyecektik. Menü seç diyelim. Sayfamızı yenilememiz lazım tabii. Evet, yeniledik. Bileşenler. Bir saniye. Yansıtındaki özel menü. Menü seçimi yapın. Menü seçimi. Temalar dedik. Bakalım. Evet, burada özel bağlantı oluşturmak bu kadar basit. Diyelim ki özel bağlantı 1. Siz
buralara özel bağlantılar ekleyerek, yani özel menüler ekleyerek. Bakalım demosunda neler varmış. Mesela kullanışlı bağlantılar, diğer temalar diye bölümler varmış. Mesela burada Color Mac Pro diye bir şey yapmış. Bu kısmı oluşturmakla bu kısmı oluşturmak aynı şey. Hiçbir farkı yok. Evet, temalar diyelim tekrardan. Burası da temalar bölümümüz olsun mesela. Siz bunları dediğim gibi kendiniz ne istiyorsanız koyabilirsiniz. İsterseniz buraya sosyal medya hesaplarım da diyebilirsiniz. Yani size kalmış bir şey. Hepsini de doldurmak zorunda değilsiniz. Sadece 3 tane de buraya bileşen ekleyebilirsiniz. Kaydet ve yayınla diyelim. Evet, geldik sabit ön sayfamıza. Evet, şimdi bu kısmı göstermeye çalışayım. Örneğin temamızda teknolojinin altında bizim yazdığımız yazılar gelmiyor. Diğerlere hani en son yazılan blok yazıları gelmiyor. Ama bizim temamızda teknolojiden sonra bizim en son yazdığımız yazılar sırayla geliyor. Bunu önlemek için de sabit ön sayfayı kullanabilirsiniz. Sabit ön sayfa diyelim. Ana sayfa seçmem. Buraya ön sayfa olarak mesela şurada sabit ön sayfa diyorum. Mesela buraya yeni bir tane sayfa eklemem lazım. Buraya ben ana sayfa ekledim. Bakın gördüğünüz gibi gitti. Bir şey kalmadı. Bir tane ön sayfamızı ana sayfa olarak belirledim. Bunu kullanabilirsiniz. Peki buradaki ana sayfa nasıl gidecek? Bunu da göstereyim. Veya buraya gelmeden önce daha sonra devam edelim. Ek CSS bölümüne CSS biliyorsanız, kod bilginiz varsa buradaki bazı düzenlemeleri CSS'de yapabiliyorsunuz. Sayfa tepe seçenekleri, evet, geldik üst kısmımıza tekrardan. Neler var? Başlık, logo kısmı. Burada sadece logoyu kullanabiliriz. Logo belirlediğimiz zaman tabii ki. Veya her ikisini de gösterebiliriz istersek. Bakın. Hem logomuzu hem işte site adımızı, sloganımızı gösterebiliriz. Ben burada sadece logo diyeceğim. Kaydet ve yayınla dedim. Başlık, görsel konumu nerede olsun? Yani başlığımız nerede olsun? Varsayılarak kalsın. Son dakika haberlerini aktifleştirelim. Evet, gördük. Tarihimizi gösterelim. Çok basit, gördüğünüz gibi. Sadece bir tane tik yapıyorsunuz. İşte birinci menümüz burası olduğu için buraya bir tane ana sayfa simgesini ekledik. Evet. Fark ettiyseniz burada ana sayfa diye bir alan çıkmış. Bunu daha sonra kaybedeceğiz. Yapışkan menü dediği olay, sayfamız aşağı indikçe bizim menümüz yukarıda kalıyor. Bunu aktifleştirdiğim zaman, evet, gördüğünüz gibi arama simgesini aktifleştirdim. Burada arama simgesi koysun. Daha sonra rastgele yazıları da aktifleştirelim. Ve responsive menüyü aktifleştirelim. Bunların hepsini aktifleştiriyoruz. Tasarım ayarlarına geldik. Ön sayfa ayarları. Evet, çok güzel. Blog yazılarının statik sayfaları ön sayfadan gizlemek için işaretleyin diyor. Bunu işaretleyelim ki bizim alt taraftaki bu ana sayfa yazımız kaybolsun. İlla biz ön sayfada hani yeni bir sayfa oluşturmak istemiyorsak, bu temaya ait bir şey bu tabii ki. Biz sabit ön sayfa kısmını en son yazılarımız desek bile yani sayfa oluşturmadınız, bir tane ana sayfa oluşturmadınız, böyle görünmesini istemiyorsanız, ki doğaldır. Bakın bu şekilde yaparsak ne olur? Yazılarımız görüntülenmez. Bunun da sebebi ne? Buradaki tasarım ayarlarındaki site ön sayfa ayarıyla alakalı bölüm. Evet, site düzeni dediğimiz şey, kutulu düzen var. Kutulu düzen
bu şekilde, geniş düzende tam ekran yapıyor. Biz şu anda geniş düzendeyiz ama biz bunu kutulu düzen yapalım. Bu şekilde görünmesi için. Siz buraları deneyebilirsiniz. Varsayılan düzen dediği sayfamızda ne görünsün? Varsayılan düzenimiz ne? Sol tarafta bileşenlerimiz, sağ tarafta da sağ bileşenimiz olsun. Buralar sabit. Sayfalar için, her sayfa için varsayılan düzenimiz yine aynı. Tekil sayfalar için de varsayılan düzen aynı. Bunları isterseniz siz belirleyebilirsiniz. Birinci renk seçeneği dediğimiz kısımda şu. Bu üst kısımda görünen veya diğerlerinde görünen renk tonu. Bunu siz belirlediğiniz zaman işte menünüzün olduğu kısımdan başlayarak kategorileriniz sırayla renklerini değiştiriyor. Tabi biz bu temaya özgü kategorilerin renklerini değiştirebiliyoruz. Biz bunu varsayılan yapalım. Evet, şu anda en son sayfamızın hali bu şekilde oldu. Ne yapacağız? Devam edelim. Arkadaşlar burada bir keseyim. Sosyal seçenekleri ekleyeceğiz şimdi. Evet, şimdi sosyal bağlantıları etkinleştirelim. Etkinleştirmek çok basit. Burada etkinleşmeye tıklayın diyor. Tıkladık. Evet, şu an herhangi bir simge çıkmıyor. Buraya kendi Facebook adresinizi yazacaksınız. Ben herhangi bir şey yazmıyorum. Sadece yazı yazdığım zaman da bu alanları aktif ediyor zaten. Siz buralara evet eğer hangi sayfalarınızı kullanıyorsanız Facebook, Twitter, işte burada belli alanlar var. Bunları da yeni sekmede aç derseniz sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Kaydet ve yayınla dedik. Evet, gördüğünüz gibi sosyal bağlantılarım da oluştu. Evet, alt tarafta da otomatik olarak oluşuyor. Ek ayarlar neymiş? İlişkili yazılar kısmı. Bu ne demek? Örneğin bir yazıya tıkladık. Bu yazının altında işte buna benzer yazılar kısmı gibi bir alan oluşturmak için etkinleştirelim. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Evet, gördüğünüz gibi bunları da sevebilirsiniz. Yani bu kategorideki, teknoloji kategorisindeki diğer haberleri gösteriyor. Veya siz etiketlerinize göre de ilişkiler koyabilirsiniz. Herhangi bir etiket kullanmadığım için şu anda görünmüyor. Kategorilere diyelim. Evet. Görsel kutusu. Bunu etkinleştirelim. Bu şu demek. Tekil yazılarda, örneğin bu sayfadaki yazımızda resimimiz biz tıklanmasını istiyorsak bu şekilde. Eğer tıklanmasını istemiyorsanız pasif yapın ki tekil sayfalardaki resimlerimiz tıklanmasın. Yani tıklanma özelliğiyle alakalı bir bölüm. Ben tıklamasını istemiyorum. En sonunda kategori renk seçenekleri diyelim. Kategori renk ayarları. Evet, burası ana sayfa diyelim tekrardan bir. Her kategoriye birer renk vermekle alakalı. Biz burada değişik kullanabiliriz. Bununki standart olsun. Spora kırmızı verelim. Sağlık kategorisine gri verelim. Teknolojiye ne varmış sıradan sarı verelim. Siyasete yeşil verelim. Habere mor verelim. Son dakikaya şu renk verelim. Ve modaya da bu renk kalmadı. Kendimiz belirlememiz lazım. Şuradan şöyle koyu bir yeşil verelim. Buradaki renkleri siz kendinize göre belirleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi sayfamızın tasarımı bu şekilde kolayca yaptık. Evet, fark ettiyseniz bir sağ taraftaki bileşenler kısmımız kaldı. Buraya da neler ekleyebiliriz? Bakalım, bileşenler, sağ menü, sırayla ekleyelim neler eklemek istiyorsak. Bakalım temada neler varmış normalde. Bir tane reklam eklemişler. Biz de reklam alan ekleyelim buraya bir tane. Bunun için 300'e 250'lik reklam kullanacağız. Bir görsel seçin.
300'e 250. Görseli kullan diyelim. Aktif olmalıysa bir şeyler yazın başlığına. Bazen temada bir tutukluk olabiliyor. Sonra tekrar kaldırın. Evet, reklam alanımızı koyduk. Bunu kapatıyoruz. Bir bileşen daha ekliyoruz altına. Haber diye bir bölüm oluşturmuşlar. Biz de buraya bakalım. Bileşen 1 mi daha güzel görünecek? Hayır. Bileşen 1 güzel görünmedi. Bunu sildim. Bileşen 2 ekleyeceğim. Evet, gayet güzel oldu. Buna haber diyelim. Kategori olarak tekrar haber ekleyelim. Ya buraya isterseniz kategori ekleyebilirsiniz. İsterseniz başlık olarak şunu da diyebilirsiniz. En son yazılarım deyip örneğin buradaki en son yazıları göstere tıklarsanız en sonki yazılarınız gelir. Belli bir kategori gelmez. Evet, en son yazılarınız geldi. Başka ne varmış temada? Evet, buraya bir tane yine özel bağlantıyla menü oluşturmuşlar. Biz de bir tane menü ekleyelim oraya. Özel menü. Temalar. Ya ben sadece bir tane menü oluşturduğum için özel bağlantılarla bunu kullanacağım. İşte ücretli temalar. Bunu da kapatalım. Oluştu. Son bir reklam alanı daha. Bir bileşen ekle. Burada 125'e 125 4 tane reklam ekleyebiliriz. Görsel 1, görsel 2, görsel 3, görsel 4. Buradan seçelim istiyorsanız. Ben onlara küçük görselleri eklemişim ama şu büyüklerde işimizi şimdilik görür herhalde. Şu bağlantıları kopyalıyorum sadece. Siz buraya istediğiniz reklamların bağlantılarını ekleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bunların her birine link verebiliyorsunuz. Ben şu anda link vermediğim için veya şimdi örnek olsun. Bu şekilde oldu. Her birine link var şu anda. Evet, gördüğünüz gibi HTTP ile başlıyor. Birer tane de reklama link verdim. İsterseniz buraya kendiniz bir tane görsel editörle hakkımda yazısı da yazabilirsiniz. Hakkımızda ortam ekle, tekrar bir tane resim ekleyelim. Şu yeter o alan için. Tamam. Bunun altına da benim güzel sitem diyelim şimdilik. Buradan da kapat diyerek sağ bileşenimizi oluşturduk. İsterseniz buradan da yerleriyle oynayabilirsiniz. Örneğin hakkımızla alakalı bir şeyi en üste koymanız daha mantıklı olur. Hakkımızdaki resmi buradan kaldıralım. Buraya farklı şöyle şu resmi ekleyelim ya. Kapat. Evet. Çarpıya basıp sitemizin görünümüne bakalım bir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi temayı oluşturmak hiç de zor değil. Siz linkleri düzgün ayarladıktan sonra herhangi bir sıkıntı yok. Eğer siz sayfalarınızın tasarımını mesela burada tıkladığım zaman sağ tarafta bileşenler görünüyor değil mi? İsterseniz bunların biçimini de değiştirebilirsiniz. Nasıl? Tekrar özelleştir kısmına geliyoruz. Tasarım ayarları. Tekil yazılar için varsayılan düzeni alıp siz bu şekilde yaparsanız
Evet, ne yaptı? Sol tarafa ekledi veya hiçbir tane bileşen koymak istemiyorsunuz. Yazıya tıklayınca ne olsun? Sadece benim yazım gelsin diyorsanız bu şekilde. Veya komple tam ekran olmasın, ortada bir yerde olsun istiyorsanız da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Kaydet dediğim zaman çıkalım. Evet, şimdi yazılarımızı teker teker bakalım. Yani birkaç tanesini inceleyelim. Hepsine bakmayalım da. Mesela buna baktık bu şekilde. Buna baktık. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani özelleştir kısmını dan bu tekil sayfaları ayarlayabiliyorsunuz. Tasarım ayarları. Varsayılan düzenimiz bize yine standart olanı alalım. Evet arkadaşlar, dersimiz bu kadar. Yeni başlayanlar için inşallah faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğer siz buradaki resimleriniz tasarımsal olarak düzgün durmuyorsa, ki olabilir. Ben buraya eklediğim sonraki resim resim boyutları çok büyük olduğu için herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Ama eğer sizin sayfalarınızdaki resimler cuk diye oturmuyorsa, bunun için bir eklenti var. Bunu da anlatayım. Bu arada iletişim sayfasını ve hakkımızda sayfasını oluşturmadık. Bunu da hemen oluşturacağız. Bu arada bakın, ana sayfa menüler kısmına eklendi. Bunu çıkartalım. Menüler kısmına geliyorum tekrardan. Evet. Hangi menüdeyim şu anda? Düzenlemek için bir menü seçeceğim. Temalar değil de ana menü düzenleyeceğim ben. Seç diyorum. Evet. Ana sayfayı buradan kaldıralım. Menüyü kaydet dediğim zaman sayfamızı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bizim burada eklenti olarak kurmanızı tavsiye ettiğim eklentiler, yazıyı çoğalt, işte Tiny MS Advanced diye bir eklenti. Bir de Black Studio'yu indirirseniz siz için başlangıç için güzel olur. Eğer resimlerinizi bu şekilde düzgün görünmüyorsa, bu thumbnail resimleri, bunun için de kullanacağımız eklenti Regenerate Thumbnails diye bir eklenti. Regenerate Thumbnails eklentisi. Evet, bu hemen yükle diyelim. Kullanım çok basit. Resimlerimizi ayarlıyor. Görünen resimlerimizi ayarlıyor. Etkinleştir. Evet. Bu eklentiye araçlar Regen Thumbnails'den ulaşabilirsiniz. Evet, tekrar bütün resimleri tekrardan ayarla diyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz ve bu resimlerinizi ayarlamayı başlıyor. Eğer sayfanızdaki resimlerde, işte bu küçük resimlerde uyumsuzluk varsa bunların uyumunu sağlayan bir eklenti. Evet, burada resimleri teker teker ölçeklendiriyor. Evet, tema dersimiz bu kadardı. İletişim sayfası eklemeyi ileriki derslerde anlatacağım. Şimdi anlatmayacağım. Sonuçta burada biz sayfanın tasarımıyla alakalı bir uygulama yaptık. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Fakat anlatımımda bir sıkıntı görüyorsanız lütfen yorum olarak eklerseniz, yani hocam işte daha sade anlatabilir misiniz? Çok karmaşık anlatıyorsunuz gibi yorumlarınızı eklerseniz veya tavsiyelerinizi eklerseniz çok memnun olurum. Eğer beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basmayı unutmayalım. Evet, işlemimiz bu arada tamam. Şu anda ben tamamındaki resimlerde herhangi bir sıkıntı olmadığı için bir değişiklik göremeyeceksiniz. Fakat kendi temanızda bu eklentiyi kurarak bu ayarlamaları, bu düzenlemeyi yapabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Teşekkür ederim.